Bunu söylemek istiyorum. İnsanlar burada Vladikavkaz şehrinde genelde aslında Kafkasya ve Rusya'da da Türkleri seviyorlar fakat Vladikavkaz Gorod Budyshevo yazıyor. Yani gelecekte beklenti bu şekilde. Bu şu anki Vladikavkaz, ismi de Aziz Grigor Kilisesi, bu kilisenin. Aziz Grigor da bizdeki Hızır Aleyhisselam'a. Vladikavkaz'ın haritasını görüyorsunuz şu an burada. Şehir yemyeşil, yani yürümesi, gezmesi, dolaşması o kadar keyifli ki. Arkadaşlar, Vladikavkaz'tan günaydın. Herkese sevgiler, saygılar. Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Bugün artık Vladikavkaz'daki son günüm. Saat 5'te trenim var. Krasnodar'a geri döneceğim. Ve bugünü boş geçirmeyeyim istedim. Hem size de görmediğim Vladikavkaz'da son bazı yerleri göstereyim, gezelim istedim. Tabi bugün hava gördüğünüz gibi birazcık daha kapalı Vladikavkaz'da. Ama burada şimdi şey var, bir Ossetya National Museum, ya Ossetya Ulusal Müzesi var. Orayı görmek istiyorum aslında. Başka ilk zamanlarda görmek istemiştim de diğer videolarda. Maalesef kısmet olmadı diyelim. Şimdi orayı da hem bir göreyim hem sizlere göstereyim ve tabi şehirde yine son vakitlerimizi beraber geçirelim. Arkadaşlar, şimdi ilk önce bir kahvaltı yapmam lazım. Yani önce kahvaltı işimizi halledelim. Tabi bugün de pazartesi günü. Haftanın ilk günü, hareket var şehirde. İnsanlar tabii işlerine güçlerine gidiyorlar ya da geliyorlar. Evet, şimdi yemek yiyecek bir yerler bulayım bakayım. Şöyle yerler var mı? Dur bakayım. Burada sandviç var ya, hemen bir sandviçle işimizi halledelim. Добрый день. Анчоуza, strane, говядины и говядина. Evet arkadaşlar. Это ваш номерочек, вы с ним присаживаетесь, он вам все. Evet, söyledim. Şurada fiyatları da göstereyim hatta sizlere. Ufak bir sandviç ve çay aldım. Şimdi yerime geçiyorum. Evet, siparişimin hazırlanmasını bekliyorum arkadaşlar. Manzaram da böyle. Arkadaşlar, şöyle bir sandviç söyledim. Şiabatta içerisinde. Tabi bu ikisinin fiyatı 570 ruble. Normalden biraz daha yüksek ama acelem var. Hemen yemek için söyledim. Bu arada tabi içindeki et ve bütün her şeyleri helalmiş. O şekilde aldım yani. Kahvaltımı yaptıktan sonra hemen müzeye gitmeyi planlıyorum. Klasik güzel bir sandviç. Arkadaşlar, yemeğimi yedim. Kafe burası. Şimdi müzeye doğru gideceğim. Tabii yol üstünde böyle gördüğünüz gibi birçok kafe seçeneği var. Yağmur da başladı ufak ufak. Evet, yani Mayıs'ın ilk yarısındayız ama yağmurlar falan hala devam ediyor Vladikavkaz'da. Vladikavkaz şehrine de, gerçekten mimarisine de bayıldım arkadaşlar. Bakar mısınız? Burası Lenin Meydanı arkadaşlar. Yani şehrin ana meydanı. Ulitsa Mira burası da, yani Barış Caddesi Türkçe'ye çevirirsek. Böyle yaklaşık bir herhalde 2-3 kilometre uzunluğunda bir yaya yürüyüş ve tramvay yolu. Buradan işte şehrin sembolü, tarihi veya yeni tramvay geçiyor. Ve birçok noktaya ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şimdi müzede burada. Bu cadde üstünde yani. Şimdi müzeye doğru ilerliyorum. Son saatlerim artık bu müzeyi çünkü görmedim. Gerçekten de merak ediyordum. Biliyorsunuz böyle
kültürel tarihi müzeleri falan da seviyorum. Lenin heykeli de burada ve böyle değişik tatlı arabalarda kahve, çay, işte dondurma mevsimine göre satıyorlar. Evet. Iriston Alanlı Nasyon Muzey. Orada Ossetçe yazıyor. Yani Iriston olarak anıyorlar kendilerini. Iriston Alan Ulusal Müzesi yazıyor. Evet. 10 ile 18 arası, sadece cuma günü 17'ye kadar çalışıyormuş. Bakalım, içeri girelim. Arkadaşlar, grafikte pazartesi de çalışılmıyormuş. O yazıyormuş ve ilk defa gördüm bunu. Ya gerçekten kısmet değilmiş. Dersin ya, hakikaten de öyle. Evet. Ulusal Müze'ye yine giremedik. Yapacak bir şey yok. Maalesef arkadaşlar, size Kuzey Ossetya Alanya Ulusal Müzesi'nin içini gösteremedim, ancak müze burası. Gelirseniz bilginiz olsun. Ve turist informasyon ofisi de vizenin içinde var. Eğer sormak istediğiniz, takıldığınız bir şey olursa da onlara sorabilirsiniz diye düşünüyorum. Orada herhalde İngilizce de biliyorlardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi tabi burada aslında anlatmak istediklerimle birlikte birkaç başka gezmek istediğim yerler vardı. Oralara doğru ilerleyelim. Ne yapalım? Ulica Mira'da böyle bir yer, alan. Daha fazlasıyla bir parka andırıyor. Park gibi diyebiliriz. Zaten şehrin ana merkez parkı da şurası, yan tarafında. Buraları tabi gezdik. Şimdi oralara girmeyeceğim. Ama müze bu caddede bulunduğu için yeniden bir size göstereyim dedim buraları. Caddenin sonunda da böyle bir meydan var burası. Tabi halen 80. yıl kutlamalarıyla ilgili afişler asılı. Burası da Kuzey Ossetya Alanya'nın yönetildiği yerler arkadaşlar. Şu tarafa doğru gideceğim. Orada bir Ermeni kilisesi var. Bu arada burada, ya tabi daha doğrusu Kafkasya'nın tamamında bayağı bir Ermeni nüfusu da var. Burada da var. Burada da yaşıyorlar. Şimdi bir Ermeni kilisesi varmış. Bari onu göreyim. Arkadaşlar, ufak bir yağmur çiseliyor. Ama yani şehir yemyeşil. Yani yürümesi, gezmesi, dolaşması o kadar keyifli ki anlatamam yani. Ermeni kilisesi. Evet, burası. Şimdi Ermeni kiliseleri birazcık daha farklı oluyor. Arkadaşlar belki biliyorsunuzdur ya da fark etmişsinizdir. Gregorian kilisesi olarak geçiyor. Yani Gregorian mezhebindeler diye biliyorum. İçeri bir gireyim bakayım, bir de içerisi nasılmış. İçerisinde bir fark var mı? Arkadaşlar, bu taraftaki kapı kapalı. Ön tarafı şurasıdır diye düşünüyorum. Bir de oraya gideceğim. Evet, kilisenin girişi sanırım burası arkadaşlar. Ve 19. yüzyılda yapılmış burası. Ermeni cemaatinin ihtiyaçlarını karşılamak için. O dönemden bu zamana hepsinin, yani buradaki manevi huzur yerleri burası olmuş. Arkadaşlar, ilk dikkatimi çeken şey, duvarlar boş. Normalde Rus Ortodoks kiliselerinde yani her yerde böyle işlemeler oluyor. Birçok kez gösterdim size, biliyorsunuz bunları. Evet, burası daha böyle hani sade diyeceğim ama evet, öyle denilebilir, sade bir havası var. Evet arkadaşlar. Ermeni kilisesi de burada arkadaşlar. 18. yüzyılda yapılmış. Evet, mimarisi içi de dışı da birazcık daha farklı olan bir kilise. Arkadaşlar, ismi de Aziz Grigor Kilisesi bu kilisenin. Aziz Grigor'da, yani dini metinlere bakıldığında, eğer hani tabii ki
yanlış anlaşılmasın, eşleştirmek gerekirse bizdeki Hızır Aleyhisselam'a, onun hikayelerinden bahsediyor yani. Onun o karakter diye düşünüyorum. Böyle bir meydana çıktım arkadaşlar. Burada da karşıda Vladikavkaz vilayet binasını görüyorsunuz. Yani şehrin vilayet binası. Burası da önünde de genişçe yine bir park var. Hemen burada bu taş var. Köyden getirildiğini tahmin ediyorum. Şöyle bir yine burada harita gibi bir şey var. Evet, Terek Nehri'nin zaten Vladikavkaz'ın haritasını görüyorsunuz şu an burada. Evet, bu taraf Terek Nehri. Herhalde Osey denilen köyden getirilen taş diye tahmin ediyorum. Bu kelini görüyorsunuz ve üstünde de yine Osetçe kendisinden bahsediyor. Elinde asasıyla da görüyorsunuz. Klasik Kafkas kıyafetleriyle de duruşu bu şekilde. Yani herhalde bunun da bir sembolü vardır diye düşünüyorum. Arkasında da yine Oset kültürüne ait bir kale var. Bir bina var. Arkadaşlar, kaleyi şöyle size biraz daha yakından göstereceğim ve anlatacağım. Aslında bu kale 1784 yılında Ruslar burayı ileri Rus askeri kalesi olarak kurarken Vladikavkaz'ı ilk kurdukları kale burasıymış. Yani Rusların kurmuş olmasına rağmen, daha doğrusu şehrin merkezi, yani ilk kurulduğu yer, kurulmaya başladığı yer. Burada da arkadaşlar kalenin kuruluşuna dair 2. Yekaterina tarafından, yani onun emriyle kurulduğuna dair bir bilgi var. Osetçe yazılmış. Diğer tarafta da yine bir şiir yazılmış. Şöyle şuradaki plakada. Buraya geldiğinizde görmeniz gereken Vladikavkaz'ta gezilecek yerlerden bir tanesi. Tam vilayet binasının yanında yer alıyor. Ben şimdi şu tarafta köprü var. Orayı da göstereyim. O da Sovyetlerden kalma güzel bir köprü. Şurada çeşmeler de böyle. Bunu da göstereyim. Böyle su içiyorsun. Elhamdülillah. Evet, tam bu meydanda, daha doğrusu şehrin birçok yerinde var bu tarz çeşmeler. Hemen suyunu içebiliyorsun. İçilebiliyor yani sular. Arkadaşlar, tabi birazcık da yine seyahat bilgilerini vereyim. Buraya gelmek için Rusya vizesi almanız gerekiyor. Biliyorsunuz e-vize var artık. Kolay alınabilen. Online olarak başvurabiliyorsunuz. Ama isterseniz bu konuda ben de yardımcı olabilirim size. Daha doğrusu benim çalıştığım acenta var. Onun vasıtasıyla da alabilirsiniz. Şöyle geçeyim. Sanırım burası şeymiş. Evet. Şöyle karşıya geçeyim. Burada da Sergey Mıtırov isimli bir Sovyet kahramanının heykeli var arkadaşlar. Yaşı 1893-1923 yıllar arasında yaşamış. Yüksek ihtimalle yani Sovyetlerin ilk döneminde bir savaşta şehit düşmüş ve kahraman olmuş. O yüzden onun resmini de, özür diliyorum, onun heykelini de oraya asmışlar. Şu tarafa gideyim. Buradan da size burada çok güzel bir sokak resmi ve grafiti var. Böyle şeyler yapıyorlar. Onları göstereyim hatta. Şurası. Bakın. Vladikavkaz'ın bir örneği arkadaşlar. Şöyle bir örneği. Şehrin, ben tabi tersten başlamış olacağım. Gelecekte böyle bir Vladikavkaz bekliyorlarmış. Vladikavkaz Gorod Budyshevo yazıyor. Yani gelecekte beklenti bu şekilde. Bu şu anki Vladikavkaz resmedilmiş. Baktığınızda müzesi, işte tarihi eserleriyle bugünkü Vladikavkaz'ı gösteriyor. Bu taraftaysa Vladikavkaz ve Osetya'nın tarihini anlatan bir çizim yapmışlar. Alanlardan kalma dağ köylerinden işte günümüze kadar olan tarihi resmetmişler. Evet, böyle ilginç bir duvar resmi, daha doğrusu billboard gibi yapmışlar bunu.
herhalde arkasında da evet tarihi bir ev var ve yenileme çalışmaları var yüksek ihtimalle. Restorasyon çalışmaları, o yüzden yine yani her evde bir işte heykel, bir şey, bir kabartma var. Gerçekten güzel. Burası da bakın ne kadar yani mimari olarak sempatik bir sokak. Arkadaşlar hava kapalı. Haftanın ilk günü, çok böyle konuşacak, söyleşecek insanlar da bulamadım. Ama yani güzel bir şehir turu yapıyoruz. Bakalım, şimdi şurada da yine bir ilginç bir yapı var. Oraya gidelim. Arkadaşlar tarihi şehir merkezinde gezmeye, dolaşmaya devam ediyorum. Şöyle çoğunlukla size etrafı, evleri, binaları göstermek istiyorum. Daha çok size şehri tanıtmak, anlatmak istiyorum. O yüzden kendimi pek göstermiyorum ama evet, bu Mavi Kilise yine buranın gezilecek, görülecek yerlerinden, Vladikavkaz'ın. İkonik bir yapı. Oraya geldik. Orayı size anlatacağım ama öncesinde burada gözlemlediğim bir şeyi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yani bizim Türk dizileri gerçekten bizi burada tanıtıyor. Türkiye'den bahsettiriyor işin aslı. Yani şuna bağlamak istiyorum, şunu söylemek istiyorum. İnsanlar burada Vladikavkaz şehrinde genelde aslında Kafkasya ve Rusya'da da Türkleri seviyorlar, fakat burada bizi seviyorlar. Ha, bizi sevmelerinin sebebi Türk dizileri demek istemiyorum. Aksine Türk dizileri bizim ismimizi geçiriyor, Türkiye'nin ismini geçiriyor ama yani her zaman işin aslını söylemek gerekirse çok da böyle olumlu şeyler düşünmüyor insanlar dizileri izledikten sonra Türkiye ile ilgili. Ya da Türkiye'deki yaşamın o olduğunu zannediyorlar. Sürekli bir entrikanın olduğunu zannediyorlar. Maalesef birazcık da böyle tanıtıyor aslında. O yüzden konuyu açtım, onu söylemek istedim ve hatta burada da Rusya'da bazen programlarda falan tartışılıyor, görüyorum. Yani Türk dizileri Rus aile yapısını da bozar mı? Bu tarz ya da insanların psikolojisini bozuyor mu gibi tartışmaları yapıyorlar. Değerlendirmesini size bırakıyorum. Benim görüşüm, bence bizim dizilerimiz çok yani iyi değil, İşin aslını söylemek gerekirse. Bakın şöyle kilisenin önünde Rusya ve Alanya bayrakları bir arada. Şimdi buraya çıkayım. Burası yine tarihi önemli kiliselerinden bir tanesidir diye düşünüyorum. Burası da Rus Ortodoks Kilisesi. Osetler de tabi Ortodokslar. Haliyle onların da, yani Oset Rus Ortodoks Kilisesi diyebiliriz. Klasik Rus Ortodoks mimarisi şeklinde yapılmış ve şu an şehrin önemli dini merkezlerinden bir tanesi ve kapısında da aslında bakın yani şeyler var. Mezarlar var. Yani eski mezarlar da var gibi, yüksek ihtimalle kiliseyi mezarlığın olduğu bölüme yapmışlardır diye düşünüyorum. Arkada da şu an yine mezarlığın olduğu bölümde bir öğrenci grubu da toplanmış ama onları pek çekmedim. Acaba cenazeleri mi var, ne var, onu da bilemedim. Şöyle bakın. Bir şeyi bekliyorlar, yüksek ihtimalle cenazeleri var. Vladikavkaz şehrinin de tepe noktalarından bir tanesinde böyle bir manzarası var şehrin. Evet, zaten herhalde Vladikavkaz diye aradığınızda internette yüksek ihtimalle bu Mavi Kiliseyi göreceksiniz. Arkadaşlar, şimdi de sizi Terek
nehri üstüne götüreceğim yine. Burada yine eskiden kalma bir köprü var. Yani tabi zaten şehir çok eski değil. Şehir 250 yıllık ama orada da yine en eski zamanlarından kalma. Hatta Sovyet köprüsü de olabilir. Orayı göstermek istiyorum size. Bu gezdiğim yerler arkadaşlar kiliseler, meydan, işte vilayet binası falan hepsi zaten birbirine çok yakın bir konumda. O yüzden kolaylıkla gezilebilir. Yani yürüyerek şehrin birçok yerini bu şekilde görebilirsiniz. Arkadaşlar köprüye vardım. Köprünün ismi Çugun Köprüsü. 19. yüzyılda 1872 yılında yapılmış köprü. İsmi de Çugun. Çugun denmesinin sebebi demir köprü yapılmış. Yani bu da adını dökme demirden alıyormuş. Dökme demiri de çugun demekmiş. O yüzden köprünün ismine de Çugun demişler. Yani köprü Rus İmparatorluğu zamanında yapılmış olan köprülerden bir tanesi. Terek Nehri'nin üstünde. Şöyle şu tarafta ve tramvayda geçince işte böyle şehrin güzel görüntülerinden bir tanesini oluşturuyor. Başlarda kendimce Vladikavkaz, Kafkasya'nın Paris'i demiştim ama gerçekten öyle galiba. Ya da bu şekilde anılıyordur yüksek ihtimalle. O kadar güzel bir şehir. Yani ben beğendim. Ve köprünün her iki tarafında da arkadaşlar şöyle kaplan heykelleri var. Bunlar Osset kültüründe de yine cesaret ve dayanıklılığı simgeliyormuş. Her iki tarafta da var, bakın şurada da ve diğer tarafında da vardı zaten, gördünüz. Bugün Masa Dağı'da tabi sisler, bulutlar altında. Arkadaşlar bu da bir Sovyet komutanı olan Piliyev İssa Aleksandrovich yazıyor burada ve halk hala görüyorsunuz karanfiller bırakıyor. Şehrin de sembol heykellerinden bir tanesi yine köprünün, nehrin hemen kenarında. Evet. Yani Sovyetler zamanından kalma Kuzey Osetyalı Oset bir komutan kendisi. İssa Piliyev. Sevgili arkadaşlar, turumuza devam ediyoruz fakat benim artık eve gidip ev sahibimle buluşup evimi boşaltmam gerekiyor ve 5'te trenim var ve saat şu an neredeyse 3:30. Arkamda şöyle köprü ve Kuzey Ossetya Alanya bayrağını tekrar sizlere gösteriyorum. Şimdi eve gidip bavullarımı alıp anahtarımı teslim edip oradan da tren istasyonuna geçeceğim. Çantalarımı, valizlerimi aldım arkadaşlar. Ev sahibim de çok iyi bir insandı gerçekten. Yani bu saate kadar, saat 4, odayı kullanmama izin verdi. Eşyalarımı orada tuttum. Gezdim, dolaştım, geldim. Şimdi de tren istasyonuna doğru yürüyerek gidiyorum. Saat 4'ü 5 geçiyor. 5'i 5 geçede trenim kalkacak. Şu karşısı da pazar ama pazarı çekmeye izin vermiyorlar. Maalesef çekemedim. Şimdi yollup kendime bir şeyler alayım. Yolum yaklaşık değil, 13 saat. 13 saat boyunca trendeyiz. Trende olacağım, o yüzden şuradan kendime yine bir değişiklik yapıp Asetinski pirog alayım. Oset böreği alayım yani. Kenarlarda da küçük küçük ablalar, teyzeler yeşillikler satıyorlar. Bakın şöyle satıyorlar. Süt satıyorlar, peynir satıyorlar. Ben şimdi içeriden, burayı çekmek yasak, şey alacağım, bir şeyler alayım bakayım. Arkadaşlar, evet bu artık bildiğiniz üzere Vladikavkaz'tan son çektiğim video. Dolayısıyla şöyle kısa bir değerlendirme yapmak istedim. İşin aslı Vladikavkaz bir şehir olarak bence çok güzel, gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Ülkemizden de ulaşım olarak da
kolay ve genel fiyatlar baktığınızda çok da pahalı denemez herhalde. Türkiye ile hemen hemen aynı diyebiliriz. Böyle. Onun dışında zaten kolay vize alındığını söylemiştim. Bu şekilde gelebilirsiniz ve tabii Kuzey Ossetya, Alanya gezmek, görmek, eğlenmek anlamında özellikle doğa, kültür ve benzeri tarz gezileri seviyorsanız çok önemli bir destinasyon bence. Yani Kafkas kültürü, Rus kültürü, bunları seviyorsanız arkadaşlar Vladikavkaz şehri kesinlikle görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Umarım bu seyahatte, yani bu seyahat süresince izlemiş olduğunuz videolar hoşunuza gitmiştir. Evet, artık ben trenime bineceğim. Tren istasyonuna yaklaşıyorum yavaş yavaş. Ve Krasnodar'a doğru yola çıkacağım. Bu akşam biniyorum. Yarın sabah yani 5.40'da bineceğim. 5'i 5 geçe bineceğim ve yarın 5.40'da Krasnodar tren istasyonuna varmış olacağım. Kafkasya'yı gezmeye, Rusya'yı gezmeye devam edeceğim arkadaşlar. O sebeple lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Yorum yaparak, videoyu beğenerek ya da halen abone olmadıysanız abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda ya da videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.